Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetli iç harcı ve çıtır çıtır hamuru ile çok beğeneceğiniz şahane bir börek tarifi vereceğim. Her zaman olduğu gibi tarifimizin detaylı malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. İşimize hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. Bunun için 5 su bardağı unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine 1 yemek kaşığı kadar tuz ilavesi yaptıktan sonra azar azar su ekleyerek önce bir kaşık yardımıyla karıştıralım. Kullandığımız su oda sıcaklığında olmalı, aklınızda bulunsun. Ve toplamda 5 su bardağı un için 2 su bardağı kadar su kullandım. Kullandığım su bardağımın ölçüsü ise 200 mililitredir. Hamur karıştırılmayacak kıvama geldiğinde kaşığımızı çıkartıp elimizle yoğurmaya başlayalım. Hamuru şöyle biraz toparladıktan sonra tezgaha azıcık un serpiştirelim ve hamuru tezgaha alarak en az 6-7 dakika boyunca hamurumuzu tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurmaya devam edelim. Bu aşamada hamuru ne kadar güzel yoğurursanız daha sonrasında böreğiniz de bir o kadar kolay açılır. Sonuç olarak hafif ele yapışan, çok da yumuşak olmayan bir hamur elde etmeliyiz. Elde ettiğimiz hamuru bir hamur kartı yardımıyla olabildiğince eşit boyutlarda parçalar haline getirelim. Bezelerimiz çok küçük olduğundan çok fazla eşitleyemedim. Daha sonrasında elimle eşitlemeyi tercih ettim. Sizler de bu şekilde yaparsanız çok daha iyi olur. Ve bu aşamada hamur olabildiğince yapışkan olduğundan az miktarda un kullanabilirsiniz ama çok un kullanarak da hamuru una fazla doydurmamanızı tavsiye ediyorum ki daha sonrasında açmakta zorluk çekmeyesiniz. Hamurların tamamını eşitledikten sonra şöyle minnak bezeler yaptım. Toplamda 20 adet beze elde ettim. Şimdi tepsimizin üzerine birazcık un serpiştirelim ve hamurlarımızı tepsimizin üzerine alıp daha sonra üstünü de bir bez ile veya poşetle güzelce kapatarak en az 10 dakika kadar bu şekilde dinlendirelim ki açmakta kolaylık olsun. Dinlenen hamurlarımızdan bir tanesini tezgaha alalım ve altını ve üzerini güzelce unladıktan sonra merdane yardımıyla açmaya başlayalım. Ortalama bir kahvaltı tabağı boyutunda açmanız yeterli olacaktır. Bir tanesini açıp hazırladıktan sonra geriye kalan 19 adet bezemizin tamamını da aynı şekilde açmaya devam edelim. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beni nerelerden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Hamurlarımızın tamamını açıp hazırladıktan sonra bir tanesini tezgaha alalım ve üzerine oda ısısında bekletilmiş, yani yumuşamış, sürülebilir kıvamda olan tereyağını bir bıçak yardımıyla her tarafına güzelce sürelim ve aralarında kesinlikle boşluk kalmamasına da özellikle dikkat edelim. Aksi takdirde hamurları üst üste koyduğumuzda birbirine yapışacaktır ve sonuç olarak çok kalın bir hamur elde edeceğiz. İkinci katı da üzerine yerleştirip tekrardan üzerine bolca tereyağı sürüp her tarafını güzelce yağladıktan sonra üçüncü katı üstüne koyup elimizle çok fazla bastırmadan hamurumuzu hazırlayalım ve hazır olan hamuru bir kenara alıp geriye kalan hamurlarımızın tamamına da aynı işlemleri uygulamaya devam edelim. Bu arada çok fazla sorulduğu için özellikle belirtmek istiyorum. Ben tereyağı kullandım evet, ama dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Yalnız su oranının birazcık düşük olmasına dikkat ederseniz sonucunuz da bir o kadar iç açıcı olacaktır. Hamurlarımızın tamamını aynı şekilde hazırladıktan sonra bir tepsinin üzerine alalım. Altlarına ve üzerlerine de bir poşet veya streç yerleştirelim ki birbirlerine yapışmasınlar. Yerden tasarruf olsun diye üst üste koydum. Dilerseniz üst üste koymaya da bilirsiniz. Ve hamurlarımız artık hazır oldu. Şimdi en az 40-45 dakika kadar oda ısısında dinlendirelim ve geçelim iç harcımızı hazırlamaya. İç harcımız için 2 adet orta boyutlarda soğanı gelişi güzel bir biçimde doğrayalım. Ben piyazlık olacak şekilde doğradım. Sizlere de bu şekilde doğramanızı tavsiye ediyorum. Hem daha ince olur hem de daha hızlı bir şekilde karamelize olur. Üstüne de birazcık tuz ekledim ki diriliğini çabuk kaybetsin. Elimle ovuşturduktan sonra artık hazır olmuştur. Şimdi tenceremizi ocağa alalım. Ocağımızı orta ateşte açıp tencereye birazcık yağ ekleyelim. Ben biraz sıvı yağ, birazcık da tereyağı kullanmıştım. Tereyağını eklerken çekmeyi unutmuşum.
Soğanlarımız karamelize olduktan sonra patateslerimizi hazırlayalım. Bunun için 4 adet patatesi yıkayıp kabuklarını soyup rendenin iri gözünden geçirdikten sonra elimizle suyunu sıkarak bu şekilde çıkartalım. Eğer sulu bir şekilde eklerseniz hem pişmesi çok gecikecektir hem de biraz haşlanmış kıvamda olacaktır. O istediğimiz lezzeti yakalayamayacağız. Ve hazır olan patateslerimizi de tencereye aldıktan sonra üzerine damak zevkimize göre baharat ekleyelim. Ben tuz, toz kırmızı biber ve de karabiber kullandım. Dilerseniz farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra tenceremizin kapağını kapatıp kısık ateşte 2-3 dakika kadar biraz yumuşamasını bekleyelim. Çok hızlı bir şekilde kızarabildiğinden çok uzun süre bekletmemenizi tavsiye ediyorum. Ve gördüğünüz gibi artık rengi değişmiş. Patateslerimiz artık hazır oldu. Çok da fazla pişirmemize gerek yok. Şimdi soğuması için bir kenara alıp geçelim artık hamurlarımızı açmaya. Bunun için öncelikle tezgahımızı güzelce yağlayalım ki hamurumuzu açarken kolaylık olsun. Ardından ilk hamur olduğu için birazcık fazla yağ sürelim. Çünkü açarken tezgaha yapışabilir. Bu aşamada sıvı yağ kullanıyoruz. Elimizle önce hamuru biraz genişletelim. Daha sonrasında ise havalandırarak tezgaha hafiften vurarak açalım. Hamurumuz katlı olduğu için, kalın olduğu için yırtılma ihtimali çok daha düşük olacaktır. O yüzden rahat bir şekilde açabilirsiniz. Hamurumuzun orta kısmı eşitlendikten sonra elimizle daha da genişletelim ve dikdörtgen bir hamur elde etmeye çalışalım. Kenarlarını da kalın bırakmamaya dikkat edelim. Hamurumuzu yeteri incelikte açtıktan sonra bir pizza ruletiyle veya bıçak yardımıyla 4 parmak aralıklı olacak şekilde keselim. Ve kestiğimiz hamurların baş kısmına iç harcımızdan birer yemek kaşığı olacak şekilde yerleştirelim. Ardından hamurların bir ucunu içe doğru getirip baş kısmını üçgen hale getirelim. Tamamını elimizle bu şekilde ayarlayarak üçgen börekler elde etmeye çalışalım. Dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Birazcık farklı ve hoş görüntü olması için ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Bu arada farklı iç harçları da kullanabilirsiniz. Ben bu iç harcını çok lezzetli bulduğumdan, oğlum da çok sevdiğinden bu kaçıncı seferdir bilmem ama hep aynı iç harcını kullandım. Tabi sadece bir defasında video çekmiştim. Kenarından kalan kalınlıkları, son kalan kalınlıkları da bu şekilde çıkartalım. Aksi takdirde alt veya üst kısmında birazcık kaba bir şekilde kalabilir veya yani böreğimizin görüntüsünü bozabilir. Hazır olan böreklerimizi yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsimizin içerisine alıp geriye kalan hamurlarımızı da aynı şekilde açarak hazırlamaya devam edelim. Açma aşamalarını, yerleştirme, kesme aşamalarını göstermeden çok hızlı bir şekilde geçmek istedim. Bu arada tarifimizle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa eğer yorum kısmında belirtebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Toplamda 3 tepsi kadar bu şekilde muska börekler elde ettim. Tepsimizin içerisine yerleştirdikten sonra üzerlerini bir poşetle kapatıp 10-15 dakika kadar oda ısısında bu şekilde dinlendirelim. Ne kadar dinlenirse o kadar çıtır ve güzel bir börek elde edersiniz. Yeterince dinlendirdikten sonra üzerini açalım ve üstüne yağ sürelim. Ben tereyağı ve sıvı yağ karışımını kullandım. Tereyağının ayranlı olmamasına dikkat edelim. Yani sade yağ kullanırsanız üzerleri de daha çıtır, daha güzel bir görüntüde olacaktır. Ve artık böreklerimiz fırına gitmeye hazırlar. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye gönderelim. Fırınınız birazcık hızlı pişirmiyorsa eğer 200 derece fırında da pişirebilirsiniz. Bu arada ben fanlı fırında pişirdim. Soran olanlar için özellikle söylemek istiyorum. Fansız fırında da aynı şekilde pişirebilirsiniz. Ama derece önemli.
ve artık fırından çıktılar. Gördüğünüz gibi fırında çok güzel bir şekilde kabardılar. Çok çok lezzetli görünüyor. Gerçekten de öyle oldu. Umarım sizler de dener, tarifimi beğenirsiniz. Çıtır çıtır muhteşem bir börek. Özellikle de mutlaka denemenizi, hatta şiddetle denemenizi tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesi. Bir sonraki videolu tariflerimde benimle görüşmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli olacaktır. Ve kanalımda birçok börek ve lezzetli yemek tariflerim mevcuttur. Dilerseniz kanalıma bir göz atarak o tariflerimi de izleyebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem bir börek oldu. Kendimi hiç övmeyi sevmem aslında. Ama yaptığım iş sonucunda bu şekilde güzel olduğunda ben de gerçekten çok çok mutlu oluyorum. Umarım sizler de bir beğeniyi çok görmezsiniz. Şöyle içi de gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Bu arada çok çıtır börek sevmiyorsanız üzerine bir bezle kapatarak yumuşamasını bekleyebilirsiniz. Ardından tüketmeyi tercih edebilirsiniz. Yani tamamen size kalmış. Söyleyeceklerim ve tarifim bu kadar. Yepyeni videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.